Sovyetler Birliği'nde yapay zeka alanında neler yapıldığını ve nasıl gelişmeler yaşandığını hep birlikte inceleyeceğiz. Yapay zeka deyince akla genellikle ABD, Silikon Vadisi ya da modern Çin geliyor olabilir. Ama bir zamanlar dünyanın süper gücü olan Sovyetler Birliği de bu alanda önemli adımlar atmıştı. Üstelik Batı'nın da gayet önündeydiler. ABD'de Alan Turing, Marvin Minsky gibi isimler yapay zekayı konuşurken Sovyetlerde de benzer fikirler gelişiyordu. Sovyet bilim insanları için yapay zeka sadece teknolojik bir araç değil, aynı zamanda sosyalist planlamanın geleceği için kritik bir unsurdu. Çünkü ideal bir sosyalist ekonomi kusursuz bir planlama gerektiriyordu ve yapay zeka bu planlamayı otomatize edebilirdi. Sovyetlerde yapay zeka çalışmaları çoğunlukla matematiksel mantık sistemleri, otomatik planlama, dil işleme ve örüntü işleme alanlarında yoğunlaştı. Norbert Wiener'in sibernetik kavramı önce burjuva bilimi olarak dışlansa da 1960'lara gelindiğinde Sovyetler bu alana büyük ilgi göstermeye başladı. Alexey Lyapunov, Viktor Glushkov ve Andrei Kolmogorov gibi isimler yapay zekaya temel oluşturacak çalışmalarda bulundu. Alexey Lyapunov bilgi teorisi, otomatik kontrol ve algoritmik süreçler üzerine çalışmalar yaptı. Aynı zamanda bilgisayar bilimlerinin Sovyetlerde akademik bir disiplin olarak tanınmasını sağladı. Viktor Glushkov, özellikle Sovyetlerin ulusal ekonomik planlamasını bilgisayar sistemleriyle entegre etme hayaliyle tanınır. 1960'larda önerdiği dijital ekonomi modelleri merkezi planlama için bilgisayarlı algoritmalar öneriyordu. Andrei Kolmogorov ise direkt yapay zeka değil, doğrudan olasılık teorisinin kurucusu olarak bilinir. Ama onun geliştirdiği istatistiksel modelleme teknikleri Sovyet yapay zeka sistemlerinde kullanıldı. Bilginin kaydedilmesi ve işlenmesi için Ulusal Otomatik Sistem cümlesinin Rusça kısaltması olan OGAS adını verdikleri dev bir bilgisayar ağıyla bütün ekonomiyi gerçek zamanlı izlemek istiyorlardı. Yani Sovyetler 1960'larda internet temelli yapay zeka planları kuruyordu. OGAS projesi bugün bildiğimiz internetin daha merkezi bir versiyonuydu. Amaç tüm Sovyet ekonomisini tek bir sistem üzerinden izlemek, analiz etmek ve planlamaktı. Bu sistem merkezi planlamayı otomatikleştirerek hataları azaltacak ve verimliliği artıracaktı. Ancak dönemin hükümeti ve askeriyesi bu projeyi tehdit olarak gördü. Çünkü OGAS şeffaflık getiriyordu ve ülkeyi tehditlere açık hale getirebilirdi. Sonuç olarak OGAS hiçbir zaman tam anlamıyla hayata geçirilemedi. Potansiyel vardı ancak siyasi engeller ve kaynak yetersizlikleri projeyi durdurdu. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldığında yapay zeka araştırmaları da büyük ölçüde dağıldı. Ancak günümüzde Rusya'da hala bu mirası sürdüren bilim insanları vardır. Bazı araştırma merkezleri hala Sovyet döneminden kalma altyapıyı kullanmaktadır. Yani her ne kadar Sovyetler bu alanda yarışı kaybetmiş olsa da katkıları asla unutulmuş değil.